Arkadaşlar merhaba, adım Nalan Yılmaz, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin yeni bir videosuyla sizlerle tekrardan bir aradayız. Yukarıya bıraktığım linkten şimdiye kadar WordPress'te yayınlamış olduğum videoların oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Takip etmeyen ve videolarımı yeni gören arkadaşlarım için oynatma listesini baştan itibaren izlemelerini tavsiye ediyorum. Tekrardan ufak bir hatırlatma. Ben bu video serisini özellikle mesleki teknik anadolu liseleri, bilişim teknolojileri alanında okuyan öğrencilerimi orijinleyerek yaptım. Ancak tabii ki her türlü kullanıcı dışarıdan rahatlıkla girip video serisini izleyip uygulayabilir. Okul şartlarına bağlı olmak kaydıyla lokal sunucuda WordPress'i kurup o şekilde geliştirmeyi, serinin sonunda da host'tan adres alıp host'a göndermeyi, uzak sunucuya göndermeyi tercih ettim. Umarım seri sonuna kadar sağlıklı bir şekilde götürürüz. Bir aksilik olmaz. Eee, Normalde bakarsanız aslında, video serisinin başından bu yana fark ettiğiniz gibi sesimde oldukça sıkıntılı bir durum var. Dolayısıyla, zaman zaman konuşmakta oldukça zorlanıyorum. Bu sebepten dolayı kulağınızı tırmalayacak, rahatsız edici seslerden dolayı şimdiden özür dilerim. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. Dediğim gibi, lokal sunucuda WordPress'i ayağa kaldırıyorduk, sitemizi ayağa kaldırıyorduk. Öncelikle log elemanlarını tanıyarak devam ediyoruz. Son resim picture pardon, görsel elemanını incelemiştik. Bugün galeri elemanını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikle lokal sunucumu açıyorum. Exam kullanıyorum. Lokal sunucumu açıyorum. 2 defa kaldırdım zannedersem. Ve Apache sunucumu ve MySQL sunucumu aktif hale getiriyorum. Bunların yeşil olduğunu gördükten sonra rahatlıkla çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu exam panelinin nasıl kurulduğuna dair video serisinin birinci videosu olarak kayıt altına alınmıştı. Yine tek başına oynatma listesinin haricinde yukarıya birinci videonun linkini bırakıyorum. Lütfen kurulum aşamalarını oradan tekrardan takip edebilirsiniz. Aşağı indiriyorum. Herhangi bir görsel tarayıcımı açıyorum ve tarayıcıma şu anda benim çalışmalarım localhost'ta kayıtlı olduğu için localhost olarak adresini yazıyorum. Kayıtlı olan sitemin adı site olduğu için adresini site biçiminde yapıyorum ve WordPress paneline girebilmek için VP admin yazıyorum, enter'lıyorum. Enter'ladığım zaman otomatik olarak farkındaysanız hiç şifre ve kullanıcı adı istemeden girdi. Çünkü video çekmeyi hemen başlamadan önce girişi tekrardan göstermek amacıyla bu sayfayı kapatmıştım. Çok kısa bir süre olduğu için girişim. İsterseniz çıkış yapayım. Çıkış yapıp tekrardan şöyle çıkış yapıp tekrardan giriş sağlayayım arkadaşlar. Siz normalde VP admin yazdığınız zaman yukarıya bu sayfaya geleceksiniz ve bu sayfada daha önceden WordPress'i kurarken kullandığınız kullanıcı adınızı ve o zaman yine kurarken belirlediğiniz şifrenizi yazarak panelinize giriş sağlayacaksınız. Arkadaşlar bu çalışmada şu anda basic haliyle gidiyoruz. Hiçbir eklenti yok. Hiçbir tema yüklemedim. Dışarıdan eklenti yüklemedim. En basic haliyle Gutenberg editörüyle basit anlamda WordPress sitemize elemanlarımızı nasıl ekleriz onu gösteriyorum. Fakat ilerleyen videolarda Gutenberg editörü yerine eklediğimiz yeni temalarla ki göreceksiniz, eklediğimiz yeni temalarla temaların çoğunun yanında dahili entegre olarak gelen em, Elementor editörünün üzerinden işlemler yapacağız ve yeni eklentiler ekleyeceğiz. O zaman sol taraftaki panelimiz biraz daha zenginleşecek. Şu sol tarafta gördüğünüz panel yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. En basic hali. Evet şu anda ben de farkındayım. Mevcut standart olarak YouTube'da bulunan videoların ya da oradaki anlatılanların yanında oldukça basit kalıyor tasarım. Neden bunun üstünden gidiyor derseniz videonun başında söylediğim gibi daha çok öğrencilerimi ve teknik liselerde mevcut olan sistemlerin üzerinden gidebilecek bir çalışmaya baz aldım. Öğrencilerimizin çoğu web tabanlı içerik yönetimi dersinde yurt dışından herhangi bir ücret bedelinde host hizmeti satın alıp ya da domain alıp orada çalışma şansına sahip olamayabilir. Dolayısıyla eşit şartlarda gidebilmek için herkesin ulaşabileceği localhost üzerinden çalışmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bu açıklamayı da ufak olarak buraya dipnot olarak geçiyorum. Şimdi daha önce hazırladığımız yazılar panelinde burada görüyorsunuz. Farkındaysanız bir şey hatırlatmak isterim. Yazılarımın tamamı taslak olarak duruyor. Hiç kaydetmedim.
Çünkü kayıt aşamasını daha sonra yapacağım. Bir yazının kaydını nasıl yapıyor? Daha doğrusu kayıt demeyelim de yayınlama aşamasını daha sonra yapacağım. Taslak olarak hepsi kayıtlı. Yanlış kelime kullandım, kusura bakmayın. Düzenli olarak gittiğimizde daha önceki videolarımda göreceksiniz. Blok sekmesi üzerinden seçtiğimiz elemanla ilgili seçimleri, işlemleri yapıyorduk. Fakat hiçbir videomda yazı sekmesine giriş yapmadım. Yazı sekmesi yazımızı yayınlama aşamasında devreye giren bir sekme arkadaşlar. Şu anda benim hazırladığım herhangi bir yazı taslak olarak sistemin klasörüne kaydedilmiş durumda. Ama web sitem olmuş olsaydı web siteme yayınlamayacaktım. Çünkü bakın, yayınla işlemi yapılmış değil. Nereden biliyorum bunu? Tekrardan geri geldiğimde bütün yazı itemlarımın, yazı öğelerinin bakın taslak olarak kaydedildiğini görüyorsunuz. Ne zamanki yayınlayacağım? O zaman sol taraftaki şu gördüğünüz yazı panelini açıklayarak gitmek istiyorum. Burada özellikle görmemiz gereken kategoriler ve etiketler var. Kategoriler ve etiketler kısmını gördükten sonra yayınlama işlemini yapmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki öğeleri hiçbirine giriş yapmadım bilerek. Dediğim gibi yayınlama aşamasında bunlara tek tek bakacağız. Şimdi bugün galeri blok elemanını göreceğiz demiştik. Bir yazı ekliyorum arkadaşlar. Ve galeri bir blok elemanını göreceğimiz için diyorum ki WordPress'te galeri blok elemanı nasıl eklenir? Ya da nedir mi diyelim? Elemanı ayarları diyelim. Ya da nedir ayarları diyelim. Özellikle bu konu üzerinde çok duruyorum. Çünkü biliyorsunuz nasıl yapılır. Uzun bir başlık oldu ama bilerek yaptım bunu. Şöyle ki, internet ortamına girip de galeri blok elemanını incelemek isteyen ve bununla ilgili ayarları görmek isteyen herhangi bir kişi Eee, bu veya buna benzer bir başlık attığı zaman, pardon, arama key oluşturduğu zaman benim başlığımda H1 tagiyle nitelendirilmiş şekilde başlığımda bu ifadeler geçtiği için başlığım arama motorları tarafından daha üst sıralarda çıkma ihtimaline sahip. Yazım, daha doğrusu sayfam çıkma ihtimaline sahip. Ben başlığı oluştururken dışarıdaki kullanıcılar ne yazarsa benim yazım onların önüne çıksın istiyorsam ona benzer bir başlık oluşturuyorum arkadaşlar. Tabii bu sadece tek bir SEO öğesi değil. Bunun dışında daha birçok parametre var. Yazınızın, sayfalarınızın, web sitenizin, web sayfalarınızın yukarılara çıkabilmesi, tıklanma sayısının arttırılması ve görünür hale gelebilmesi için bu sadece parametrelerden bir tanesi. Şimdi buraya bir paragraf eklemek istiyorum arkadaşlar. Paragrafı WordPress'in kendi sitesinden almak istiyorum. Diyorum ki WordPress'te galeri, daha şunlar gelmiş daha önceden. WordPress'te galeri nasıl eklenir diyorum ve WordPress'in kendi sitesinden, evet. Daha önceki yazılarımda da alışkanlık haline getirdim. Eklemek istediğim blok elemanının WordPress.com kendi sitesinden açıklamasını bir paragraf olarak alıyorum basitçe. Çünkü sonuçta bunu site olarak da yayınlamayı planlıyorum. Evet. Daha sonra yine bir paragraf daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle altta kalan, evet, şöyle, acaba şunu da deneyeceğim şimdi sizinle birlikte. Fotoğrafı da alır mı? Hmm, evet, alıntı biçiminde aldı. Peki alıntı biçiminde aldıysa ben bu arkadaşı paragrafa dönüştürebilirim rahatlıkla. Gördüğünüz gibi. Evet, dönüştürdüm. Şuradaki elemanı paragrafın içerisinde bir öğe olarak düşündü. Oraya kaldırdım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz tam buraya bir tane galeri eklemek istiyorum. Galeri size, şuna ihtiyacım yok artık. Kaldırayım. WordPress'te galeri deyip arkadaşlar görsellerden neye benzemeye çalışacağını göstereceğim. Bakın, mesela şu fotoğrafı görüyorsunuz. Galeri denilen şey görsellerden oluşmuş bir gruptur.
Farklı sütunlar veya farklı satırlarda ve farklı büyüklüklerdeki resimlerin bir araya birbiriyle hizalı bir şekilde gelmesinden oluşur. Burada anahtar kelime birbirine hizalı olması demek. İstediğiniz sayıda ya da farklı sayıda galeri fotoğrafları oluşturabiliyorsunuz. Pardon, galeri eklentisi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine başka bir görsel bulmaya çalışıyorum. Burada mesela çok küçük gözüküyor. Daha büyük bir şey bulmaya çalışıyorum. Evet, bakın mesela bu da bir galeri. 6 tane fotoğraf koymuş. Altısı da birbiriyle orantılı şekilde büyüklükleri. Ya da daha farklı galeriler de bulabilirsiniz. Mesela burada da iki sütunlu bir galeri var. Aşağıya doğru iniyor. Birden çok, yani kaç tane diyeyim size, 6-7 tane, 8 tane belki fotoğraf var burada. Şu anda üstünü ve altını göremiyoruz ne olduklarını. Gibi farklı fotoğraflardan oluşmuş olan farklı büyüklü küçüklü görsellerden oluşmuş bir eleman ekleyeceğiz. Bunun için arkadaşlar artı tuşuna basıyoruz ve burada galeri var mı diye bakıyoruz. Evet, bende var. Galeri var. Buraya tıklarsam galeri ekleyebilirim. Ya da arkadaşlar yukarıdaki blok elemanı ekle düğmesine bakıyorum. Buradan da galeriyi buluyorum. Buradan da ekleyebilirim. Ya da arkadaşlar eklemek istediğim alana gelip buraya slash dedikten sonra eklemek istediğim elemanın adını yazıyorum. Elemanın adını yazdıkça her bir harfte tetiklenerek o harfin tamamlayıcısı olan elemanların listesini karşıma getirecektir arkadaşlar. Bu şekilde de galeri ekleyebilirsiniz. Galeri eklemek istediğinizde çıkan kutu üzerinden ya dışarıdan yüklemek isterseniz yükle seçeneğini seçiyorsunuz ya da mevcut sitenizin içerisindeki ortam kitaplığında varsa resimleriniz oradan tıklıyorsunuz. Yükle dediğim zaman bakın benim makinama bağlanacak ve makinamdaki şurada arka planımda kullandığım çok şirin hayvancıklar var. Bunlardan eklemek istiyorum. Bunları benim ortam kitaplığım alacaktır. Ya da ortam kitaplığı diyerek ortam kitaplığımdaki mevcut şu andaki siteme entegre olmuş, sitemde kayıtlı olan fotoğraflardan seçim yapabilirim. Fotoğraflar bana şu anda yetersiz geliyorsa eğer ben buradaki dosya yükle düğmesini tıklayarak dışarıdan istediğim fotoğrafları arkadaşlar getirebilirim. Ah, tıklamadı. Evet. Şimdi bunlardan rastgele mesela böyle kafama göre kontrol tuşuna basılı tutarak mesela şu civcivler, şu, şu, işte şu rastgele koyuyorum arkadaşlar. Kuzucuk var mesela şurada. Bu da çok tatlı bir şey. Evet, bunları bakın ortam kitaplığıma ekledim. Her bir fotoğrafın arkadaşlar isterseniz başlığını değiştirebilirsiniz burada. Dediğim gibi bir önceki videoda ben bu resimlerle ilgili bütün detayları ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Linkini bırakıyorum yukarıya. Resimlerle yani görsellerle ilgili şu panelle ilgili detayları oradan tekrardan öğrenme şansına sahipsiniz. Ama sonra tekrar bu videoda buluşalım lütfen. Kaldığınız yerden devam ederiz. Şimdi tikli olarak geldi. Her bir tiki şöyle kaldırıyorum. Varsayılan olarak tikli olarak geldi arkadaşlar. Şunu demek istiyor. Bu fotoğrafları sen galeri olarak sayfanda kullanmak isteyebilirsin. Evet, isteyebilirim. Şimdi ben galeri olarak oluşturmak istediğim arkadaşlar fotoğrafları seçeceğim. Mesela galerime şu eklensin istiyorum. Şu eklensin. Kuzucuk eklensin. Köpüş eklensin. Başka neler eklensin? Ya gerçekten şu hayvancıklarla çalışmak o kadar tatlı ki. Kaç tane fotoğraf ekledim arkadaşlar? Bakın aşağıda 7 tane fotoğraf ekledim. Bilerek şimdilik tek sayıda tutuyorum genç arkadaşlar. Ve eklediğim fotoğrafları oluşturmuş durumdayım ben şu anda galeri klasörümü, kitaplığımı bir anlamda. E, Galeri oluştur düğmesini tıklayınca evet kadar resmin senin galerine eklendiğini gösteriyor. Eğer galeriyi iptal et dersen ortam kitaplığına geri dönersin ve yeni seçimler yapmanı bekler. Bazılarını iptal edip bazılarını tekrar yüklemeni. Tekrar geldim. Eğer galeriyi düzenle dersen şu anda zaten bu ortamdasın. Galeriyi bir şekilde bakın altta yazan bazı ufak tefek yazılar görüyorsunuz. Mesela bazılarında pisicik, minnoş, yavrular demişiz. Ondan sonra bu yazıların düzenlenmesi için sana fırsat verir. Galeriye ekle dersen de galeriye ekle dersen de arkadaşlar eklediğin fotoğrafların üzerinden ortam kütüphanesinden daha başka kaç tane istiyorsan film bitmek üzere yüklemek istiyorsan ona gelirsin. Mesela ben
İşte bunların yanında kaç tanesini daha yükleyebilirim? Bakın bunlar yüklenmemiş. Mesela istersem şunu da yükleyebilirim. Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Tamam. Ne oldu? Sekizinci fotoğrafı yüklemiş oldum. Şimdi altlarına birer tane minik başlık yapayım. Mesela bu arkadaşa ne yazayım? Şirin yazayım. Şu arkadaşa üşümüş yazayım. Bu arkadaşa kuzucuk yazayım. Sonracığıma bu arkadaşa tatlı mı yazayım? Yavrular minnoş. Bu arkadaşa da ne diyeyim buna da? Bu da soğukta kalmış bir geyik mi acaba? Sanki geyiğe benziyor. Geyik yavrusu gibi duruyor. Buna da yavru yazayım arkadaşlar. Ya da yavrum yazayım. Tamam. Şimdi galeri ekle dediğim anda bu 8 tane fotoğrafı üzerine koyduğum bakın başlıklarla birlikte sayfama ekledi. Sayfamı biraz zoom'unu küçültüyorum. Bakın sayfamda fotoğraf galerimin nasıl göründüğünü görmenizi istiyorum. Bu 8 tane fotoğrafı birbirine hizalayacak şekilde arkadaşlar tamamen soldan sağdan yukarıdan aşağıdan taşmayacak biçimde kendince kırptı ve onları istediğim bir görüntüye getirdi kendince. Siz isterseniz bunlarla ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi hangi ayarları yapıyoruz? Sayfam burada. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bu bir galeri. Şu anda galeri seçimi ama sen sol tarafa gelip bu belge izleyici neydi adı? Belge özeti. Ben hep buna Component Tree diyesim geliyor. Mobil uygulamalarda bu panelin adı Component Tree olduğu için Component Tree diyesim geliyor. Her seferinde bakıyorum ve tooltip'in bana neyi geri döndürdüğünü hatırlamak ihtiyacı hissediyorum. Yukarıda eklediğim ilk paragraf şu. Aşağıda eklediğim ilk paragraf bu ve en aşağıda eklediğim son paragraf da bu. Ortadaki galerimi seçmek için galerinin etrafına gelip bakın şöyle bir hareket yapabilirim seçti. Ama çoğu zaman seçmek zor oluyor. O yüzden bu belge yine aynı şey oldu. Belge özetinden gelip buna component tree desem acaba kızar mısınız? Öyle geçmek istiyorum niyeyse. Component tree'den eleman ağacımızdan galeriyi seçerseniz tüm galeriyi nitelemiş olursunuz. Galerinin içindeki herhangi bir resmi seçerseniz bakın galerinin altındaki resimlerden birini nitelemiş olursunuz. Mesela ben şu anda bu resmi seçtim ve bakın pisiciyi niteledi. Veya şu anda ben şu resmi seçtim. Bakın şu geyik yavrusunu niteledi. Ama galeriyi seçtiğim zaman tüm galeriyi niteledi. Şimdi ben tüm galeriyi nitelemek istediğimde galeriyi seçip yukarıdan galerinin pop-up menüsüyle ayar yapabiliyorum arkadaşlar. Yine %100'e getirdim. Resimlerden herhangi birini seçtiğimde ise yukarıda görselin bakın o görselin pop-up menüsüyle işlem yapabiliyorum. Şimdi ben şunu yapmayacağım bu derste. Görselle ilgili pop-up menüsü ayarları ve blok ayarlarını baştan anlatmayacağım. Gerekli bir yerler varsa anlatırım. Neden anlatmayacağım? Çünkü bir önceki dersimizde görsel ayarlarında bunları anlattım. Hatta tekrardan size zahmet vermemek için yukarıya linkini bırakıyorum. Lütfen bu blok ayarlarını ve pop-up menüsü ayarlarını her bir görsel için tekrardan izleyin arkadaşlar. Bizim amacımız bu derste galeri ayarları yapmak. Tamam. Galeriyi tıkladığınız zaman şöyle tekrardan bunu küçültüyorum. Bütün galeriyi seçmiş oluyorsunuz. Bütün galeriyle ilgili ne ayarlar yapılabiliyormuş? Geldik buraya. Galeri elemanını yukarı, aşağı kaydırabiliyorsun. Yine iki paragraf arasında tutmak istiyorum. Galeri elemanını sayfaya göre hizalama yapıyorsun. Şu anda herhangi bir hizalaması yok. Yazının varsayılan iki yana yaslanmış hizalama biçiminde büyük genişlik yapıyorsun. Tamam. Büyük genişlik, şunu kapatayım. Büyük genişlik yaptığı zaman nasıl mesela taslayı kaydedip görüntülemek istiyorum arkadaşlar. Şuraya gelsin. Yeni sekmede görüntüleme istiyorum. Bakın büyük genişlik yaptığı zaman gördüğünüz gibi sayfanın kendi büyük genişlik ayarı ne kadarsa o kadara kadar getirecektir. Hatırlarsanız fotoğraflarımın gerçek boyutları bunlar değil. Bu görüntüyü kesmemek açısından kırpma biçme yapıyor. Ondan dolayı bu şekilde geliyor fotoğrafları. Kalsın çünkü arada refresh yapıp tekrardan döneceğim buraya. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine galeri seçilmiş şu anda bakın. Ve galeriyi tam genişlik olarak ayarlıyorum. Tam genişlik olarak ayarlayıp taslağı kaydedip gelip refresh yapıyorum.
genişlik olarak ayarlandığında sağdan soldan iki yana ekranımın el verdiği çözünürlük oranına göre fotoğraflarımın ne olduğunu, yaslandığını görüyorum. Ama fotoğraflarımın dışındaki diğer elemanlarım yazının varsayılan şablonu bana ne müsaade ediyorsa o kadar o yer kaplayacak yatayda şekilde ayarlanmıştır arkadaşlar. Yine galeri seçili durumda bakın burada. Herhangi biri tıklamazsanız zaten orayı seçmeyecektir. Varsayılan olarak şu anda galerim seçili. Devam ediyorum. İşte tam genişlikten hiçbirini geliyorum. İşte sola yasla diyorum. Şu şekilde bir görüntü elde etti. Ya da arkadaşımı alıyorum, ortala diyorum. Varsayılan olarak zaten ortalanmıştı. Ve da arkadaşı alıyorum, sağa yasla diyorum ve bu şekilde bir sağ yaslama işlemi gerçekleştiriyorum. Şu anda bakın şu köpüşü seçti. Şirin dediğim, nitelendirdiğimi onu da buradan anlıyorum. Tekrardan galeri bloğunu seçmek için yanındaki düğmeye tıklayabilirsin ya da komponent tree'yi açıp galeriyi tıklayabilirsin arkadaşlar. Şimdi ben bunu normalde galerim seçili durumda şu anda. Yine hiçbirini getirip varsayılan haline getirdim çocuklar. Devam ediyorum tekrardan. Şurada başlıklarla ilgilenebiliyorsun. Tıkladığın zaman başlıkları niteliyor. Mesela şu anda işte hangi başlıkta şu anda? Galeri başlığını pardon. Galeri başlığındayım. Galeri başlığına ne şey yazayım? Mesela en sevdiğim dostlarımız diyeyim. En sevdiğim dostlarımız diyerek arkadaşlar galeri başlığını ayarlamış oldum. Tüm resimlerini niteleyen galeri başlığı bu. Devam ediyorum. Ekle dediğim zaman istersem ortam kitaplığından ne yapabiliyorum? Resim ekleyebiliyorum. İstersem de makinemden varsayılan bir resmi ekleyebiliyorum galerime. Ondan sonra bunun dışında başka yere tıkladığım için galeriyi seçili olmaktan çıkardım. Bunun dışında buradaki fotoğraflarım bu kadar arkadaşlar. Tamam. Peki daha başka ne yapabilirim ben bunları? Bakın şöyle geliyorum. Şu 3 nokta menüsünü, aslında bunun da teknik ismi de, biliyordum ama hatırlamıyorum tam olarak. Bu üst üste duran 3 nokta menüsünün Android Studio'da programlama yaparken, hatırlıyorum, hatırlar gibiyim ama tekrardan bakmam lazım, ismine dönüp. Arkadaşlar, diyelim ki resimleriniz fazla geldi. Siz bir tanesi ya da 2 tanesini kırpmak istiyorsunuz. Galeriyi açtıktan sonra bakın hem galerinin bu 3 nokta menüsüyle gördüğünüz işlemleri yapabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Galerinizi kopyalayabiliyorsunuz. Aynı galeriden bir tane daha oluşturabiliyorsunuz çoğaltla. İşte öncesine bir blok elemanı, istediğiniz bir blok elemanı ya da galerinin sonrasına istediğiniz bir blok elemanı ekleyebiliyorsunuz. Aktif olarak galerinin tabii bu arada. Ondan sonra şunları kaldırayım. Şunu, şunu hemen sileyim. Fazladan çünkü şey yaptı. Ondan sonra bir tane daha var. Onu da sileyim, kaldırayım. Evet. Ondan sonra başka ne yapabiliyoruz? Yine galeriyle ilgili bu diğer blok elemanlarında da aynı olduğu için tekrar tekrar üstünden geçmeyeceğim. Gördüğünüz seçenekleri gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda içerideki her bir elemanı da niteleyebildiğiniz için mesela bu elemanlarla da ilgili isterseniz mesela istemesem de Şirin'e veda etmek zorundayım. Silme işlemini yapıyorum. Bakın silme işlemini yapınca varsayılan olarak galerim kendi hizalamasını ve düzenlemesini otomatik olarak yaptı arkadaşlar. Resimlerden birini bu şekilde iptal etmiş oldum. Şu anda 7 tane fotoğrafa düşmüş oldu ve bu resimleri başka ne yapabiliyoruz? Mesela çoğaltabiliyoruz. Seçili olan şöyle. Mesela şunu seçtim. Bakın şunu seçtim. İlk baştaki üşümüş olanı. Ondan sonra bunu çoğalt dediğim zaman aynı fotoğrafla bir tane daha ekledi ve otomatik olarak galerimdeki fotoğraf sayısını tekrardan 8'e çıkarttı arkadaşlar. Bu işlemler böyle. Şimdi gelelim sağ taraftaki blok ayarlarına. Galeri seçiliyken sağ taraftaki blok ayarlarında yan yana görüntülenecek olan sütun sayısını belirleyebiliyorsunuz. Şu anda mesela yan yana 2 tane sütun görüntülensin istiyorum. Bakın galerimin görüntüsü bir anda şöyle bir görsele ulaştı. Çok da şirin oldu. Ya da buradan isterseniz sütun sayısını artırabiliyorsunuz. Ama sütun sayısını her arttırmanızda ya da eksiltmenizde galerinin görsel anlamda kullanıcıya absürt gözükmemesi için WordPress varsayılan kırpmalarını yapıyor. Dolayısıyla fotoğraflarınızın içeriklerinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Mesela normalde şu kuzucuk böyle değil. Hani normalde bu kuzucuk bakın size göstereyim nasıl olduğunu. Kuzucuğumuz normalde bizim fotoğraflar, arka plan. Şurada bulayım hemen kuzucuğumu. Nerede? Nerede?
Bakın. Kuzucuk normalde böyle bir şey. İşte çiçek var ağzında. Birisi de çiçek veriyor. Tırnakları fazlasıyla kirlenmiş bir arkadaşımız. Böyle bir şirin yaratık. Ama bu şirin yaratık kesile biçile şu hale geliyor. Çünkü ben sütun sayısını 5'e çıkardım. 6'ya çıkarıyorum. 7'ye çıkarıyorum. Bakın 8'e çıkarıyorum. Yan yana. Daha fazla çıkarsam ne olacak acaba bir bakalım mı? 9'a çıkarmıyor. En fazla 8'e çıkartıyor. Gördünüz mü? Ve aşağı iniyorum. Mesela şöyle yapayım. Daha rahat da görebilmeniz için. Devam ediyorum. Görselleri kırp diyor. Şu anda aktif zaten görselleri kırp seçeneği. Ama ben kapattığım zaman görsellerin arasındaki birbirlerine hizalanma olayı ortadan kalktı. Dolayısıyla şunu bakın taslak kaydet olarak yaptım. Şeyde göstereyim size. Normalde şu şekilde gözükecek sayfanızda. Şöyle gözükecek. Yani şu görüntü sizce hoş mu? Bilmem. Yani böyle ihtiyaç olan durumlar da olabilir. Siz sayfanın türüne, tarzına veyahut o sitenin temasına göre değişiklik olabilir. Böyle kullanmak isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben görselleri kısa seçeneğini aktif hali şey mi? Evet 150'ye çıkarmışım bir anda. Pardon 100'e getirdim. Galerim seçiliyken görselleri kırp seçeneğini aktif hale getiriyorum. Tekrardan birbirine hizalanmaları sağlıyorum. Bu arada şunu unuttum söylemeyi. Her bir görselin ayrı ayrı başlığı var ya arkadaşlar. Bakın her bir görseli tıkladığınız zaman o başlıkla ilgili ne yapabiliyorsunuz? İsterseniz şu şekilde ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani hepsini bu şekilde hiçbir şey yazmazsanız eklerken ne söyleyeyim galeriye eklerken hani ortam kitaplığından ekledik ya arkadaşlar. Orada ekleme yapacağınız zaman o görsel etiketlerin altına hiçbir başlık yazmazsanız böyle temiz gelecektir arkadaşlar. Tekrardan galerimi seçtim ve devam ediyorum. Bağlantı da şu arkadaşlar. Deneyeyim. Bakın şimdi normalde asla kaydedeyim ve çalıştırayım. Çalıştırdığımda pardon yükleme yapayım tekrardan. Görsellerin üzerinde tıkladığım zaman farkındaysanız hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey görmüyorum. Ama dönüyorum. Galerim seçiliyken ben bağlantı türünü ilk dosya sayfası haline getirirsem ve bunu yeni sekmede aç dersem ayarların yapıldığını görüyorsunuz. Varsayılan tema buna müsaade ediyor demek ki. Bazen varsayılan temalar da müsaade etmiyor. Taslağı kaydediyorum ve sayfamı refresh yapıp bakın görüntü farklılığını görmenizi istiyorum. Herhangi bir resmin üzerine geldiğimde artık bir el işareti oluştu ve ben bunu tıkladığım zaman yeni sayfada bu görseli şu şekilde görselin kayıtlı adıyla görme şansına sahip oluyorsunuz bu biçimde. Ya da mesela kuzucuğu yapayım. Gördünüz mü? Yalnız görselin gelen boyutları orijinal çözünürlük boyutlarında olmadığını dikkatinizi çekerim arkadaşlar. İhtiyacınız olan bir durum yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben hemen videomu bir saniye için keseceğim. Şarja takıyorum ve tekrar sizinle bir arada olacağım. Evet geldim. Tekrardan şarja taktık. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar ve galerimi seçiyorum. İlk dosya sayfası değil de eğer ortam dosyası seçeneğini seçerseniz de şöyle bir efekt göreceksiniz. Taslağı kaydediyorum, ekliyorum ve refresh yapıyorum. El simgesini göreceksiniz. Yani tıklandığında bir şey olacağını göreceksiniz. Ne oldu? Tıklandığında orijinal çözünürlüğünde fotoğrafı açmaya çalıştı. Tamam. Şu şekilde bakın. Orijinal çözünürlüğünde çok da tatlı fotoğrafı açmaya çalıştı. Ben böyle derslerde kendimden geçebiliyorum bazen bunları seveceğim diye. O yüzden çok keyifli geçiyor dersler gerçekten. Doğrusunu isterseniz hiç zorlanmıyorum ve çok severek çekiyorum. Özellikle bunlarla çalışırken, görselle çalışırken çok tatlı oluyor. Geriyi tekrardan seçtim arkadaşlar. Bu seçenekler böyleydi. Şimdi az önceki hiçbir kısmına geri döneyim. Otomatik olarak gitti. Eğer galerinize daha önceki derslerde anlattığım gibi bir çapa ekleyip bu çapaya kullanıcıların bir yeri tıklayarak gelmesini istiyorsanız çapa ekliyorsunuz. Ek CSS sınıfları da galerinizin temanızın varsayılan CSS'leri dışında farklı bir CSS özelliği almasını istiyorsanız buraya o CSS'in ismini yazıp ne yapıyorsunuz? Kendi CSS'inizi kendiniz yazıyorsunuz. İlerleyen derslerde galeri için olmasa da
Özellikle başlıklar, paragraflar ve resimler için bunu kullanmayı istiyorum arkadaşlar. Size göstereceğim. Tamam. Şimdi blok ayarlarımız, bir de bu vardı pardon, onu unutuyordum az daha. Yan tarafta stiller var. Stilleri tıkladığınız zaman galerinizin arka planında şöyle bir renk oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ya da bir gradyen doku oluşmasını sağlayabilirsiniz. Size kalmış bir şey tamamen. Tamam, düz bir renk oluşmasını sağlıyorum. Biraz belirgin olsun istiyorum arkadaşlar. Arka planı şu şekilde oluşturmuş oldum. Tekrardan galerimi seçiyorum. Ayarlarıma, stillerime geliyorum. Şimdi boşluklar, bloklar arası boşluk şu demek arkadaşlar. Burada başka seçenek var mı? Dolgu ve kenar boşluk. Bloklar arası boşluk. Arada gördüğünüz renklendirdiğim, az önce arka plan verdiğim yerlerin, resimlerin birbirlerine göre arasındaki boşluğunu ayarlıyor. Bakın mesela şu anda yavaş yavaş yükseltiyorum. Araların yukarı aşağıya açıldığını görüyorsunuz. Tamam mı? Dikeyde tekrardan getirdim ve yatayda yukarı doğru bakın. Resimler otomatik olarak aralarındaki boşluk arttığı zaman resimler otomatik olarak ona göre boyutlanıyor arkadaşlar. Tamam. Böyle bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Ben bunu mesela şöyle bir de ayarlarsam sanırım bu güzel bir doku oldu. Devam ediyorum şimdi. Burada araçlar var. Dolguyu seçer. Pardon, yine aynı şey oldu. Bakayım. Galeriyi seçeyim şöyle. Evet, devam ediyorum. Dolguyu seçtim. Dolguyu seçersem arkadaşlar bakın tıkladıkça dolgu, şöyle söyleyeyim, elemanın kenar hatlarından itibaren elemanın içindeki komponentlere olan uzaklığıdır. İç dolgudur. Tamam mı? Dolayısıyla ben şeyi tekrardan galerimi seçiyorum. Şöyle dolguyu. Bakın dolguyu eee, dikey pozisyonda ve yatay pozisyonda arttırdıkça tamam. Görselin ne yaptı arkadaşlar? Kenarlarındaki boyutu değiştirmeden içeride dolgu oluşturdu. Şimdi bunu tekrardan sıfırlayayım. Tamam mı? İsterseniz şöyle birer vereyim. En azından şöyle güzel bir çerçeveli gözüksün. Şimdi bir seçenek daha var burada. Kenar boşluğu. Kenar boşluğunu seçtiğiniz zaman da arkadaşlar elemanın kenar hattından itibaren yukarıdaki, aşağıdaki, soldaki veya sağdaki elemanlara, blok elemanlarına olan uzaklığını, kenar uzaklığını belirleyecektir. Kenar boşluğunu bakın şöyle ayarlıyorum yukarı aşağı yaptıkça şu yukarıdaki ve aşağıdaki elemanları, hatta birazcık arkadaşlar şöyle zoom'unu küçültüp daha iyi görmenizi sağlayacağım. Kenar boşluklarını telefondan izleyenler için zor olacak ama yatayda, yatayda ve dikeyde kenar boşluklarının bloklar arası pardon, ben neyi Eee, onu yapmamam gerekiyordu. Kenar boşluklarını anlatıyordum. Kenar boşluklarının bakın işaretli alanı görüyor musunuz? Diğer elemanlara yukarıdan aşağıdan mesafesini ayarlıyorum şimdi. Yukarıdaki ve aşağıdaki blok elemanlarından uzaklaştığını, şimdi yataydaki kenar boşluğun ise şu anda efektini göremiyorsunuz. Çünkü sağında solunda herhangi bir ne yok, eleman yok. Sadece siz onu hani şu mavi boşluğun genel boşluk alanı olduğunu görmenizi, anlamanızı isterim. Bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Varsayılanlara döndürüyorum tekrardan. Aslında bunlar varsayılan değil, sıfır olarak varsayılanları. Ben hani hepsini bir olarak yapıp hani görselin biraz daha görsel anlamda hoş durmasını istedim. Ve tekrardan normal konumuna getiriyorum arkadaşlar. Taslağımı kaydediyorum ve burada izleme yapıyorum. Bu şekilde. Evet, bu özelliklere sahip olan istediğiniz şekilde oynayabileceğiniz arkadaşlar galeriler oluşturabiliyorsunuz. Yalnız mesela biz galerinin bütünüyle işlem yaptık ama mesela içindeki herhangi bir resimle ilgili işlem yapmadık arkadaşlar. Mesela sadece şu kediyi niteleyeyim. Bakın kediyi nitelediğim zaman şuradaki de arkadaşımızı nitelediğimiz zaman bir önceki derste gördüğümüz blok elemanları gibi sadece o kediyle işlem yapabiliyorsunuz. Mesela kedinin filtresiyle oyun oynayabiliyorsunuz. Şöyle bir filtre ekledim kediye. Diğer elemanlar aynen kaldı.
Ama buradaki kedişimiz kendine ait bir filtreye sahip oldu. Başka ne yapabilirim? Kediyi sola, sağa taşıyabilirim. Yani aynen görselde yaptığımız şeyler arkadaşlar. Ya da bağlantı ekleyebilirim kediye. Herhangi bir ortam dosyası bağlantısı veya herhangi bir internet adresi koyabilirim. Ya da kediyle ne yapabilirim? Kedinin fotoğrafını değiştirebilirim. Ortam kitaplığını açıp, ortam kitaplığıymışım. Oradaki kediyi şuradaki çiçekle değiştirebilirim mesela arkadaşlar. Tamam gibi. Daha sonra ne yapabilirim? Seçtiğim zaman bakın alternatif resmini değiştirebilirim. Tıkladığım zaman şuradaki stilleri burada size göstermek istediğim diğer galeri elemanlarına bakmadan sadece işaretlediğim kedinin şeyin çiçek fotoğrafının yuvarlatılmış şekilde gelmesini sağlayabilirim. Kenarlarına ne verebiliyorum? Kenarlık verebiliyorum ya da pahın yarıçapını ayarlayabiliyorum böyle arkadaşlar. Bunlar görsel elemanında anlatıldığı için burada tekrardan anlatıp vaktinizi almak istemiyorum. Şurada her bir görsel elemanında bir önceki derste anlattığım görsel elemana ayarlarını tamamen birebir uygulayabiliyorsunuz. Ama galerinin tamamında blok üzerindeki eleman ayarlarını ve şuradaki pop-up menüsü ayarlarını uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa, görmek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıdaki yorumlara bırakınız. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinize iyi günler. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.